Ortada patlamak sıkıntı zaten. Abi herkese merhabalar. Neydi buranın adı? Durbar. Durbar. Durbar sokağı ve herkesin girerken bir 10 dolar ateşlediği sokak ve şu an önümüzde askerler mi var? Bir şeyler var. Kanka orada alabiliyor mu acaba? İçerideyiz. Bakıyoruz, bekliyoruz. Girdik şu an. İşte inşallah bir tane daha yoktur. Şey olabilir mi? Yolda çevirip böyle göster bakayım şeyini falan. Ha yok. O yok mu? Çünkü Myanmar'da öyle bir şey vardı. Bagan diye bir yer var. Tapınak bölgesinde motosikletli elemanlar var sana. Göster biletini falan diyen. Ha. Eğer yakalanırsan 1000 dolar ceza kesiyor. Harbi mi? Şu an ne yaptığımızın farkında ol yani. 10 dolar kurtaralım derken. Aynen burada 3000 dolarlık olabiliriz kanka. Ama girdik yani şu an. Normalde Olabilir. asker almıyor şeyi. Ondan dolayı yani girdik gibi. Askerler herhalde korumak için. Yani ben şu an ilk defa girdim ve sokaktan böyle bir geçelim önünden derken bir anda güvenliğin arkası dönüktü. Atladık içeri. 3 kişi 30 dolar yırttık. Yakalanırsak 3000 dolar. Hadi bakalım. Normal insanların para vermesi gerekmiyor. Turist. Bu arada lokallerin para vermesi gerekmiyor. Ama turistler 10 dolar. Buralarda turistler için. Dediğin doğru sıçtık. Şimdi uğraş 10 dolar mı 15 dolar mı hadi bakalım. Good. Meditation. Chakra. Meditation. How much? 900 rupees. 900. Yes. Very good. Burada böyle abi. 5 dolardan 10 dolara değişiyor şu elimdeki şey. Ama ortada bilet soran abiler falan yok ve halka çok açık bir yer. Aradan kaytarma, sıyrılma gibi şeyler mümkün yani. How is your feeling? So nice. So nice, baby, so happy. Maybe don't leave us. You look so safe, you look so dangerous. I think they can catch us. Baby here. Kumari! Kumari Club. Ha, bu arada Kumari diye bir şey var Nepal'de, size onu anlatacağım. Burası onun her gün 2 sefer çıktığı yer. Pencereden suratını gösteriyor. Ve o diye anlattığım kişi bir kız. 5 yaşından 10 yaşına kadar olabilecek bir kız. No, there is 2 times a day. Yeah, around 11:30 and evening. We are not sure now for evening. Burada bir yerde ama nerede bilmiyoruz. İçeride yaşıyor. Nereden çıkıyor? Şuradan. O yüzden bekliyorlar. Orta pencereden çıkıyor. Bu arada fotoğraf çekmeyin yazıyor baksana. Ama kumari çıktı. Kumari'yi çekmeyin diyor ama çekilir yani burada bu şekil. Abi Kumari'yi anlatayım size. Kumari dediğimiz burada bir tanrıça. Tanrı hayatı yaşayan bir kız. Kızı özelliklerine göre seçip güneş çattı ya. Kızı fiziksel özelliklerine göre seçip tanrıçanın o kızın ruhuna girdiğini anlatıyorlar. Ve kız kumarilik hayatı boyunca burada yaşıyor. Yaklaşık bir 5 sene falan sürüyor. Adet görene kadar. Yani adet ve vücudundan bir kan çıkana kadar. Şöyle ufak bir kesik olsa bile tanrıçalıktan çıkıyor. Burası böyle bir yer. Ve günde 2 sefer dediğim gibi çıkma saati var. Sabah 11:30 gibi, bir de akşam 4-5 gibi. Daha anlatacağım. Çok ilginç oldu ya. Bir anda girmemiz. Abi Durbar Meydanı burası. Bir de dünyanın en çok tarihi eser barındıran bölgesi diye geçiyor değil mi? Ben de öyle biliyorum. UNESCO tarafından. Aynen, ben de öyle bir şey duydum. Burası. Ve bir şey daha duymuştum. Bagan buradan iyi demişlerdi. Öyle bir şey duymuştum yani burası için. Not expensive. Neresi? Buralar Hindu mu? Budist. Bir anda höbedenek girdik ya. Bu arada alınlarının ortasında olan şey saç boşluğuna doğru. Ben evliyim demek. Şurada da noktaları var. Hepsinin eşi var. Bak bu ablanın eşi ölmüş çünkü alnının ortasında siyah nokta da var. Siyah nokta olanların eşi ölmüş demek. Dul yani. Kırmızı ve boyuna uzayanlar hala evli.
Foto foto. Thank you. 1 minute. Okay. Bala, bala. 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 Valla. Nhưng mà bạn xin xem bala bala. Thank you. So beautiful. Çok tatlılar. Bu arada dinler değişti. Artık Hinduizm'deyiz. Burası bir Hinduizm tapınağı. Şuraya da Shiva tapınağı diyorlar. Restore ediliyor şu an. Abimiz dua ediyor şu an. Bakalım neler yapıyor. Mum için şey dikti. Birazdan yakacak hepsini. So fine. Mum suyu. Oh, they put something in there. Oh, money. Shiva is god of destroy. Yok etme tanrıçasıymış Shiva. Onun önünden çiçekleri alıp kafalarının üstüne koyuyorlar. Ve kalplerine de suratlarına böyle götürüp getiriyorlar ellerine. Bu arada abi insanlar böyle dinleniyor buralarda. Ve hemen şurada çanla birlikte dua ediyorlar. Gelin oraya bakalım. Kuş önemli. Bu arada giriş yerleri var. Şurada ablamız para kesiyor bak hemen önünde. O yüzden çıkmadım ki sıkıntı olmasın. Thank you. Ney kanka buranın hikayesi? Burada Shiva var ya tanrıda. Tamam, yok etme tanrısı değil mi? Aha. Ama bu Shiva'nın şey Anlat hali. ya. Yok edici hali. Yani şey kötü düşman hali. Kötü Pis hali. Tersi. Aynen. Tersi gibi. Shiva'nın çünkü birkaç kişiliği var altında. Mavisi tatlı olan değil mi? Böyle mavi şey Shiva var. Aynen. Bu düşman savaşçı parçalayıcı. Bu Destroyer olan. Aha. İnsanlar bunun önüne geliyor, dua ediyor ve bu şey gibi, hakim gibi. Yalan söylediğinde insanı anlıyor. Önünde dua ederken ya da yaptığı günahları Aha. yalan söylerse eğer başını kopartıyor. Ailende kafa var zaten, tam ona Aha, bakıyorum. aynen. Bakayım şunu. Duydunuz hikayeyi. Shiva'nın pis hali, ters yüzü. Elinde kafa var. Şu elinde kafa var. Beline de kafalardan, insan kafalarından kolyeler yapmış. Kafası atınca insan kesiyor, koyuyor. Şu köşeye vodka bırakmışlar. Baksana. İnsan kafalarını kolye yapmış. Aynen. Böyle şeyin de kafasına basmış bir tane elinde, baksana. Aa. Para mı isteyecek lan? Thank you. Para istiyor. Falan. Bir beşlik ateşliyorum. Yakıyor. Al hatta bende 10 var. Var 5. Yokmuş. Ha var tamam. Beşlik ateşledim abla. Oldu mu? Üçüncü gözüm var. Üçüncü gözü açtık. Baby 5. If you wanna pay, you can. It's 5, yeah? Hey, whatever you want, but 5 also okay. Very cheap. Baby, just do it. Why? I can record you. O bonkör kardeşim attı oraya götürdü. I'm looking. Hinduism. Really? Bana farklı attı ya, onlara sadece bastırdı, bana böyle boydan attı yani, anladı herhalde bir bokluk olduğunu, komple kutsadı yani. Burada turistik tablolarda satılan şeyler var, mesela çakraları falan gösteren, anatomiyi gösteren, böyle bir şeylerin yazılı olduğu. Mesela şurada bir tane reenkarnasyonu elinde tutan Tanrı'nın şeyi var, şu reenkarnasyonu anlatıyor. Böyle tablo satıyorlar buralarda. Şimdi gidip Kumari'yi görmeye gideceğiz. Son yarım saat içeride yerimizi alalım. Çekim yasak, deneyeceğim bir şeyler ama umarım kazasız belasız başarırız. Hadi. Şimdi bu Hinduizm. Net. Aha, aynen.
Bu Hinduizm tapınağı. Şu arkada arada Budizm var. Burası bu arada Budizmle Hinduizmin birleştiği bir bölge. UNESCO tarafından da korunuyor. Dünyanın en çok tarihi eserinin olduğu bölgesiymiş. Küçük bir bölge, o kadar büyük de değil. Bir de şey diyeceğim, şu an Kumari'yi görmeye gidiyoruz. İçeri gireceğiz. Kumari hakkında daha bilgi vermedim. Sadece nasıl seçtiklerini anlatayım. Çıkışta da hayatını anlatacağım. Kumari'yi seçerken Budist aileden seçiyorlar. Hinduizm tanrısı oluyor. O çok ilginç. Yani Budizmin de tanrısı ama niye Budizm'den seçiyorlar? O çok ilginç. Budist bir aileden, yani Kumari'nin Budist olması lazım. Hinduizmin ve Budizmin tanrısını seçiyorlar. 5 yaşından adet görene kadar ve kız olmalı. Evi de burası. Burada yaşıyor. Gireceğiz şimdi içeri. Kumari Gar mıydı? Car mıydı? Gar. Kar. Kumari Kar. Ne oluyor ama? İçeriden abi çıktı bir tane. Şurada 3 tane Buda varmış da gözükmüyor. 3 tane farklı Buda tipi var. Kraliçe, Buda kafası. Bir de şurada bir şey var. Tam çekemiyorum, kusura bakmayın. O ne lan, saç gibi bir şey var, daha yeni gördüm. Böyle bir ortam. Tam buranın üstünde yaşıyor Kumari işte. Hadi lan. Güvenlik falan mı? Bak buralarda da var, her yerde var. Her delikte var abi Buda falan. Abi bu arada Kumari'nin son 20 dakikası, ben görevimi böyle buradan yapacağım. Çünkü yasak, kapattırıyorlar. Ne oluyor oğlum? Aha, kadının biri çıktı ha içeriden. Nereden geldi oğlum o? Çince yazmışlar zaten girmeyin falan diye. No entrance for foreigners. Ha, bayağı evin merdiveni şurası ya. Kuş sıçtı adamlar. Adam bakkalın yanına, Kumari'nin ev kapısı. Adam girdi içeri. Herhalde koruyorlar Kumari'yi burada ya. Şu an yasak çekmem bu arada. Zorluyorum. Abi şu yukarıda yazıyor çekim mekim yasak diye. Bence şu an açık şu an. Ne abi, böyle mi? Yok, o stand çıktığı zaman bence öyle. Baby you. Bana niye bakıyorsun? Çekiyorum kanka. Kamerayı biraz cızlatmışım, kusura bakmayın. Burada Kumari kendi böyle bir 20 saniye falan gösteriyor. Abi çok kısaydı, ceketin cebinden çekmeye çalıştım da oldu mu olmadı mı bilmiyorum. Şu an Görebiliyor musun? kontrol edeceğim. Bakacağım. Anlatacağım size, çok heyecanlıydım. Çok cute. Bu arada sizlere olayı anlatayım. İçeride gördüğümüz Kumari 5 yaşında bir bebe ve tanrı modunda yani. Şu içeride yaşıyor. Bildiğin penceresi falan var şurada. Kızı Budist ailesinden seçiyorlar. Kızı seçme özelliklerini söyleyeyim size. Baby, how they pick her? Eyebrow. Just explain. There's 32 years condition about the beauty things. 32. Yeah, like eyes, you need to have a long eyelash like a coal, and your here this part is looks like a coal or so looks the same, and your teeth also need to be clean. And if you never broken your teeth and others, and you don't have this kind of dot in your body too, and your skin also tender, and I'm not Korean, and also she need to be the Shaka tribe, is the same tribe with the Buddha. So their family, all their families are Buddhist family. She have a Buddhist family, and she need to be 3 years old to 6 years old. She got a finger, and when she start to wedding, she can't be got this anymore. And also last condition, if they sacrifice all condition, there's last condition, they put some product and he need to pick the ex-Kumari product. So if she have a ability to detect the ex-Kumari product, there's also one more last thing. And Abi daha benim de ekleyeceklerim var. Kumari'yi son seçme aşamalarında, yani böyle kaşı gözü ineğe danaya uyduğu zaman 5 yaşında çocuğun diyorlar ki son eleme testi yapalım. Ondan öncekinin, yani adet görmüş Kumari'nin eşyalarını veriyorlar, oyuncaklarını ve yanında 5-6 tane normal oyuncak veriyorlar onun kullanmadığı. Bu şimdi olacak Kumari eğer önceki Kumari'nin eşyasını, oyuncağını seçerse
bir sonraki levele atlıyor. Bir sonraki levelde korkusuz olduğunun göstergesi nasıl oluyor? Bir odaya, karanlık bir odaya inek kafası, domuz kafası ve tavuk kafası koyuyorlar. Ölü bir şekilde kesik. Eğer gece boyunca ağlamadan orada bir gece kalıp çıkarsa soğukkanlılıkla, o zaman kumari olduğunu ilan ediyorlar ve şu evde yaşamaya başlıyor. Yılda sadece 13 kere dışarı çıkma hakkı var. Yani ayda bir kere diyebiliriz. Fakat her gün sadece 20 saniyeliğine şunun içerisindeki pencereden bakma hakkı var. Saat 4 gibi ve sabah 7 gibi. Bu ne oluyor lan? Çocukların çantalarını atıyor amca. Buraya çanta koymayın diyorum. Çocukların çantalarını atıyor. Bu arada Kumari bu çocuklardan daha küçük bir çocuk. Öyle hesap edin. Şu kızdan küçük bir kız. Ve şöyle bir şey var. Adet gördükten sonra, yani kanamaya başladıktan sonra Kumari değişiyor. Diyorlar ki adet gördü, kanadı. Kumari'yi değiştireceğiz. Ne yapıyorlar? Bir sonraki kumariye aynı testlerden geçirip onu kumari yapıyorlar. Kumarilikten çıkan eski kumari insan hayatına devam ediyor. Bu arada kumari kesinlikle kumari olduğu hayatı boyunca 13 kere dışarı çıktığı zaman kesinlikle yere basmıyor. Böyle bizim bastığımız şekilde insan gibi yere basmıyor. Onu sürekli birileri taşıyor böyle koltuğuyla. Şehir içinde koltuğuyla gezdiriyorlar büyük böyle festival zamanlarında. İçeriye girme imkanı sadece özel günlerde. O günleri bilmiyorum fakat bugün özel bir gün değil. İçeriye girdiğiniz zaman hürmeten ayağını falan öpmeniz gerekiyor Kumari'nin. Hatta devlet başkanı bile, Nepal başkanı bile Kumari'nin ayağını öpmesi gerekiyor. Kumari'nin tanrı hayatı bitene dek. Bittikten sonra küçük yaştan büyüyene kadar hiç yürümediği için Kumari'nin ayakları zayıf bir şekilde yarı engelli hayatına devam etmeye çalışıyor ve çok yakın zamana kadar Kumarilere hiçbir şekilde eğitim verilmemiş. Konuşmaları bile çok kötü. Yani ben var gelmek gibi yani. Hep Kumarilik zamanından sonra okul falan hiçbir şey yok. Kumari zamanı da dahil. O yüzden çok geri kalmışlar yani. Ondan sonra insan hayatları da çok kötü devam ediyor. Ve evlilik hayatları, Kumari ile evlenen kişi bir yıl içerisinde ölecek gibi hikayeler dönüyor ortalıkta ve kimse onlarla evlenmiyor. Kimse onlarla konuşmuyor. Böyle bir hayatları var Nepal'de. 2017 yılında çok büyük bir konu olmuş. Diğer ülkeler, Kore, Japonya falan demiş ki yani bu kumarinin hayatlarını mahvediyorsunuz siz. İnsanların, küçük kızların. Toparlayın demiş. Şu yakın zamanda yapmaya başlamışlar. 5-10 yıllık özel eğitim. Kumarilik bittikten sonra özel eğitim vermeye başlamışlar. Dil kursları. Yeah, how do you know it? Speak Turkish. Can you? Merhaba. She's Turkish too. Yes. Maşallah. Mashallah. Maşallah. Nurani Nur. Run. She's Korean. No problem. She can't We understand. are human beings. Korea and he is a Muslim. You also Muslim. Yeah. What is problem? I am Muslim. So we are all human. Yeah, We are in son and daughter of Adam. yeah. No You know, different. my friend. You are talking My well. friend. Before, different. Before Trump is coming, yeah. At that time, his father, his father Modi. His father Modi is very happy like this, Who's fucking Modi? Who's fucking dead? So you are from Nepal? Now coming Yeah, Nepali. Corona. Now coming Corona, my friend. Corona? Ama ben Corona Delhi. Ben Corona Delhi. No. He can't speak English. Annyeonghaseyo. 안녕하세요. I can speak. Yeah, thank you bro. Thank you. Nice to meet you. Nice to meet you. No. Durum böyle. Kumari'nin hayatından bir an abiye bağladık. Türkçe konuştuğumu anladı. Ne diyordum? Kumari'ye eğitim verilmeye başlamış. Baby, how many years ago they start to give education to Kumari? Last Kumari. Who got education? From last Kumari. Who? I think From in 10 this last years it Kumari? changed too much, yeah. 10 yıl önce yani 2 Kumari'den öncesinde eğitim vermeye başlamışlar. Dünya ilgilenmiş yani. UN are decided this is a 2004'te. UN make it international. Dünyasal bir problem demişler yani. Bütün ülkeleri, bütün dünyayı ilgilendirecek bir problem. O yüzden çözelim demişler. Nepal'i bayağı uyarmışlar. Fakat bu kültür de milattan önce 1000'li yıllardan falan gelen bir kültür yani. Adamlar 2500 yıldır 5 senede bir kumari getiriyorlar. Adet görene kadar küçük kızları bu şekilde kumari yapıyorlar. Ve kumari sadece bir tane değil. Büyük ihtimal her şehrinde var Nepal'in. Toplam 11 tane var kumari. Burası da genel kumari başkanlık şeyi yani. Bu lider kumari yani burada kalan. Burası dilek ağacı.
Ablalar burada dilek tutuyor. Öyle bir şey asıyorlar. Ağaç üstünden kırmızı nokta aldı, kafaya sürdü bak. Kırmızı noktaları full atıyorlar ağacın üstüne. Ağacın üstünden alıp vuruyorlar. Anla. Güzel bir ağaç. How much ticket? Outside the ticket. There is no ticket. Okay. Abi şu noktalarda bile satılıyor. Biz şu an çıktık yani direktman. Hala turizm devam ediyor buralarda. Güzel. Abi umarım videomu beğenmişsinizdir. Kumari hakkında daha fazla bilgi vermeye çalışırım. Aklıma geldikçe. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.